Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap incelemesiyle karşınızdayız. Bugün George Dide Huberman'ın Duyulur Kılmak, Ketebe Yayınları minyatür dizisinden çıkan kitabından bolca alıntı yapıp inceleyeceğiz. Ben de Huberman'ı açıkçası sizlerle beraber okumaya başladım. Ve peş peşe bir önceki eğer kanalın düzenli takipçileriyseniz hem alışveriş videolarında hem de ne okudum videolarında görmüşsünüzdür. Şöyle peş peşe kitaplarını okudum. Güzel şeyler esinledi. Hani felsefi düşünceyi seviyorum zaten. Hani her ne kadar kendim akademik çalışmalar yapsam da böyle çok ampirik verilere dayanmalı, referanslı falan böyle serbest deneme tarzında olan, daha böyle sosyal disiplinlerin kalıplarına bağlı kalmadan özgürce fikir ifade eden eserler daha bana faydalı geliyor, daha zihin açıcı geliyor. Bu da onlardan biriydi diyor Huberman'da. Ben okudukça sevdim. Çevrildikçe de bundan sonra düzeni takip ederim. Kırılganlık ya da daha doğrusu güçsüzlük konusunu ele alan George Dide Huberman, duyulur kılma yani hakim toplumsal düzende görünmez konumda olan insanların odağımıza taşınma imkanlarını inceliyor. Onun amacı topyekün bir toplumsal dönüşüm değil, daha ziyade duyulmayanların görünürlülüğü ve kapsanmasıdır. Bu noktada Dide Huberman halk diye bir şeyin var olmadığı konusunda kararlıdır. Ortada bir halk yoktur. Sadece bir arada yaşayan halklar vardır. Bu çoğul yönelim onun marjinalleştirilmiş ve dışlanmış insanları gün yüzüne çıkarma, heterotopyaları görünür kılma girişimini vurgulamaktadır. Bu görünürlük halkların kendi güçsüzlüklerini ilan ederek hem kendilerinde eksik olanı hem de arzuladıkları şeyleri öne sürmelerine vesile olan faydaların, yerlerin ve anların tezahürü demektir. Ve güçsüzlüğü ifade etmenin etkileyici gücü bizzat bizim. Bu eksiklikler ya da belirtiler karşısında halkların yaşamına birden duyarlı hale gelmemiz anlamına gelecektir. Şu an fark ettim, bu heterotopyalardan falan bahsederken ve halkları çoğul tabiri de kullanırken fark ettim. Bu kitapta ya da bunlardan birinde katılmadığım yerlerde vardı. Özellikle Türkleri ve Türk tarihini çok anlamadığı, tanımadığı da açık noktaları da vardı. Ama o eleştirilerin baki kalmakla birlikte güzel şeyler de esinlendi. George Dide Huberman 1953'te Saint-Étienne'de doğdu. Fransız filozof ve sanat tarihçisidir. Avrupa'nın yaşayan en önemli ve en üretken düşünürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1990'dan bu yana Paris'teki École de... Ya ben okuyamıyorum Fransızca, kusura bakmayın arkadaşlar ya. Paris'teki École de Hautes Études and Sciences Socialities çeşitli dersler vermektedir. Ayrıca Centre Pompidou'daki Lampeinte de dahil olmak üzere farklı sergilerin kuratörlüğünü yapmıştır. Özellikle etik, politik ve sembolik boyutları açısından çağdaş kültürde imgelerin kullanımları ve anlamları üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınmaktadır. 2015 Adorno ödülünün sahibi olan Dide Huberman'ın imgelerin tarihi ve teorisi üzerine 50'den fazla çalışması bulunmaktadır. Her şeye rağmen imgeler, kabuklar, girizunun kokusunu almak, ateş böceklerinin var kılma mücadelesi Türkçe'ye çevrilen bazı önemli eserleridir. Murat Erşen çevirmiş arkadaşlar. İçindekiler. Hemen başlıyoruz. Temsil edilebilir halklar, hayali halklar. Bu hayali halklar ifadesi sanki biraz hayali cemaatler, kimin de unuttum ya, kusura bakmayın. Eric Hobsbawm diye isim geliyor. Milliyetçilik teorisinin önemli biri olan Eric Hobsbawm'ın Hayali Cemaatler isimli kitabına gibi geldi bana atıf. Hayali halklar. Sadece imajlar vardır ve bu imajların çokluğu ister çekişme ister işbirliği içinde olsun her türlü sentez girişimine direnir. İşte bu yüzden en yalın ifadesiyle halkın birlik, kimlik, bütünlük ya da genellik olarak halkın basitçe ifade edersek var olmadığı söylenebilir. Yani bizim anladığımız manada halkın var olmadığını söylüyor. Tek halk yoktur. Yalnızca birlikte var olan halklar vardır. Sadece bir nüfustan diğerine değil ama düşünülebilecek en tutarlı, ki zaten asla böyle bir durum görülmez, aynı nüfus içinde toplumsal ve zihinsel iç olarak bile ancak birlikte yaşayan halklar söz konusudur. Halkın bir kimlik ya da genellikte
tözleştirmek her zaman mümkündür. Ama ilki her türden popülizmi göklere çıkarmaya varan bir sunilik arz ederken, ikincisini bulmak ise mümkün değildir. Tüm tarihsel ya da politik bilimlerin başlıca çıkmazıdır bu durum. Burada ne diyor? Sunilik arz eder diyor ya. Hani popülizmi göklere çıkaran. Burada hani hafif bizim bu demokrasi eleştirisiyle ilgili kitaplar da yakında gelir kanalda. Hani seçim, oy vermek, toplumlara ne derler ona, demokrasinin çıkmazlarından biri olarak değerlendiriliyor arkadaşlar da demokrasi teorisinde. Yani oy veriyor, halka yalakalık yapıyor. Popülist kısa dönemli vaatler bir ülkenin geleceğini nasıl etkiler? Gerçek demokrasiyi nasıl etkiler? Ya da bir toplumda çoğunluğu ele geçirenin azınlıklarda haklarını ya da o çoğunluğa uymayanların, muhalefette kalanların haklarını olan yaklaşımı nasıl temel alır? Yani seçim her şey midir? Bir toplumda %80 gerçekten demokratik bir seçim olsa bile o %20'nin her şeye mübah olduğunu gösterir mi gibi durumlar var. Burayı biraz halk ve halklar bağlamında ele almış gibi geldi bana. Güçlükler bir mandat, yani manda, vekalet, himaye. Diğeri figürasyon, yani temsil olmak üzere iki anlamıyla temsil meselesi etrafında düğümlenir. Ama demokrasiyi konu alan Pierre Rosanvallon'un bu temsil diyalektiğinden ancak Carl Schmitt'e doğrudan referansla bahsetmesi tuhaf. Hatta tedirgin edici gibi görünüyor. Zira Schmitt'e göre gerçekten de representation ya da simgesel figürasyon olarak politik temsil ile civil work ya da manda, yani vekalet olarak politik temsil arasında ayrım yapmak gerekecektir. Carl Schmitt, Nazizmin teorisyeni, hukukçusu arkadaşlar. Başka videolarda da söylemiştim. Eserleri o dönemi sadece Alman Nazizmini değil birçok insan etkiliyor. Hala kullanılıyor. Ama doğrudan Nazi değil. Bu sebepten mesela savaştan sonra idam edilmedi. Ama akademiden dışlandı. Hani 45'te idam edilenler arasında değil. Carl Schmitt'in monarşik iktidara duyduğu nostalji sebebiyle olsa simgesel figürasyonu demokratik mandaya karşı oynayacağı bilinmektedir. Carl Schmitt temel eserlerinden biri olan 1928 tarihli Varsa Schulgel'de okuyamadım. Temsil konusunda şunu belirtmeyi ihmal etmez. Temsil herhangi bir varlık türüyle mümkün değildir ve bu özel, yani istisnai, olağanüstü bir varlık türünü gerektirir. Ölü, pek ya da hiç değeri olmayan aşağılık bir şey temsil edilemez. Kamusal varlığa yükselmeye, bir varoluşa sahip olmaya elverişli bu daha üst türden varlık onda eksiktir. Büyüklük, itibar, haşmet, görkem, saygınlık ve onur gibi kelimeler yüce ve temsile uygun bir varlığın bu özelliğini ya da istisnalığını ifade etmeye çalışırlar. Burada biraz istisna haline de değiniyor arkadaşlar. Hem George Agamben'in hem de Carl Schmitt'in o istisna haline de bakmanızı tavsiye ederim. Burada temsil dediği şey doğrudan temsil mümkün değildir. Çünkü temsil edenle temsil edilen arasında ontolojik bir fark olması gerekir diyor. Temsil eden, temsil edilenden daha üst bir şey olmalı. Yani görkem, saygınlık falan filan üstünde olmalıdır. Bilindiği üzere Carl Schmitt tam da olumsuzluğu içinde halk kavramı ile güçsüzlüğünü birleştirmek istemiştir. Ona göre halk yoktur. Schmitt'e göre onun tüm yapabildiği ola Führertum olarak en üst önderlik olarak sunulan iktidarın temsilini alkışlamaktır. Yani bu Führerrum'un da kim olduğunu biliyoruz. Şurada da zaten dipnotta belirten parlamenter demokrasinin krizi zaten doğrudan bu konuları ele alıyor. Tekrar şeye geliyor arkadaşlar. Böylece Pierre Rosanvallon'un gözünde 3 hayali halk ortaya çıkar. Kamuoyu, yani kamusal kanı. Hegel'e göre bir halkın istediklerini ve düşündüklerini bildirmesinin inorganik şekli olarak ya da bir kez daha Schmitt'e göre alkışla kabul etmenin modern biçimi olarak tanımladığı zaman kanı halkı, yani hayali halklar üçü arıyor. Birisi kamusal kanı, yani kanı halkı. Birinci halk türü bu. Rosanvallon'a göre. İkincisi, barbardan, yabancılıktan, göçmene herkesi bir dışlama operatörü olacak raddede popülist kutlamanın musallat olduğu ulus halk. Bu da ulus halk, kendini içine dönen, kendinden başka hiçbir şeyi kabul etmeyen. Ve en son olarak coşku halk, ki onda ifadesini bulan şudur.
patetik bir tarzda modern kitlelerin kimlik arayışıdır. İçerikten yoksun olan bu coşku ortaklıkları hiçbir sağlam bağ dokumazlar. Burada da Bay Çulhan'ın galiba kanaldaki videolarından tefekkür hali miydi? Hangisiydi? Tam hatırlayamadım ama kanalda Bay Çulhan'ın videolarına bakmanızı tavsiye ederim. Orada coşkun olan halkın hepsi aynı yerde, aynı düşünse bile aslında halk olmadıklarını söylüyor. Orada belli bir şekilde bağlar kurarak ilerlemektense reaktif olarak herhangi bir olay karşısında coşan, parlayan ama hemen sönen halkların, toplumların aslında toplum olmadığını, halk olmadığını anlatıyor. Burada da ona benzer bir şey var. O yüzden buraya not düşmüşüm. Bunlar yalnızca geçici bir kaynaşma yaratır ve insanlar arasında yükümlülükler oluşturmazlar. Doğru. Çünkü bağ kurmazlar. Sadece herhangi bir şeye tepkisel olarak bir araya gelirler, parlarlar ve sönerler. Ama dünyayı değiştirmek süreklilik isteyen, gayret isteyen, çalışma ve insanlarla bağ kurmak isteyen bir şeydir. O olmayınca olmuyor. Aynı şekilde hiçbir gelecek tahayyülleri yoktur. Vakti zamanında devrimin olay halkının yaptığı gibi, burada başka bir dördüncü halk tipi arkadaşlar bu, yaptığı gibi bir değişim vaadi ya da eylem gücünü cisimleştirmek şöyle dursun, coşku halk bir tarihe bile kayıtlı değildir. Kesinlikle öyle. Coşku halk böylesine keskin bir teşhisle bağlantılı olduğundan üçüncü bir kavramla, yani tam da temsil kavramı yoluyla birbirine bitiştirdiği iki kavram, halk ve coşku açısından önemsiz değildir. Temsilin televizyon ekranlarının ve gazete sunumlarının yapay coşkularını yansıttığı gayet iyi anlaşılmaktadır. Hatta temsil hiç kuşku yok ki Carl Schmitt'in 1933'te benimsediği totaliter büyük önderlikleri bile yansıtabilir. Ama temsil tıpkı halk gibi çoklu, heterojen ve karmaşık bir şeydir. Heterojen yani birbiriyle ayrışmış. Homojen değil, ayrışmış. Demek ki halklar ve onların coşkuları bizden onların reddedilmesine denk olan bu küçümseyici eleştiriciden çok daha fazlasını talep ederler. Yani genel olarak duyulur, hissedilir dünyanın onun kendine has hareketlerinin dolayısıyla muhtemel kaynaklarının felsefi olarak uzlaşılmış temelde Platoncu bir reddinden daha fazlasını diye yarım cümle bırakmış. Burada halklar kısmına mesela katılmadığım kısımlardan biridir burada. Halkı böyle çok garip bir şekilde yoktur deyip geçmiş. Neden olmadığını anlatmamış. Üzerine hemen halklara geçmiş. Diyalektik imgeler karşısında gözlerini ovuşturmak. Eğer coşku halk, Pierre Rosanvall'un öne sürdüğü gibi hayali bir halk ise de bu onun içerikten yoksun olduğu, hiçbir sağlam bağ kurmadığı, geçici kaynaşmaya mahkum olduğu ve ne bir gelecek ne bir eylem gücü taahhüt ettiği anlamına gelmez. Bence gelir. Burada o gelmez demiş ama ben kendi düşüncem biraz da Bay Çulhan'a daha yakınım burada. Bence geliyor. Bu onun tarihe kayıtlı olmadığı anlamına gelmez ki bunun tarihle konunun alakası yok. Çünkü tarih genelde burada konuştuğumuz halk, siyaset bilimi hani parantez içine söylüyorum bunu arkadaşlar. Siyasi olaylar, güncel politik olaylar anın içinde yaşanır ve anda kalır. Ama bunların tarihe kayıt düşmesi geleceğin işidir. Bugünün işi değildir. Şöyle bir örnek vereyim. Sen vakti zamanında bir adam bir eser yazar. O eser hiçbir zaman belki bilinmeyecekken bir gün bir yerden çıkar. 500 yıl sonra çıkar ve aslında o kadar ne dönemi için ne de bu dönem için, bu keşfedildiği dönem için önemli bir eser değildir. Ama içindeki bir bölüm, bir fikir ya da başka bir konuya temas etmesi bakımından birden çok önem arz edebilir. Hani o yüzden tarihte bir şeyin iz bırakıp bırakmaması şuradaki bağladığı işte ne bir gelecek bir eylem gücü taahhüt günü değiştirme bile bağımsız. Aslında orada bir karmaşa var. Bu onun tarihe kayıt olmanına gelmez. Bugün gelebilir. Ki bunun en basit sebebi coşkuların kendilerinin imajlar gibi tarihin kayıtları olmalarıdır. Ya da 20. yüzyılın 20'li ve 30'lu yıllarında yani faşizme karşı mücadele bağlamında tarihsellik ile bedenlerin görünürlüğü arasındaki temel ilişkileri yeniden düşünen tüm bir düşünürler topluluğunda ortak olan bir kavramı burada yinelersek coşkuların tarihinin okunurluk kristalleri olmalarıdır. Böyle çok ağdalı, çok havalı cümleler kuruyor da çoğu zaman da ne dediği anlaşılmıyor. Coşkular içerikten yoksundur.
Doğru. Ve politik eylemlerin kendileri hiçbir gelecek taahhüt etmezler. O halde halkları bulunamaz. Yaban şeyi onların figürasyonunun yani temsilinin krizinde olduğu gibi onların velayetinin yani mandasının. Burada manda kelimesini bilerek mi çevirdi anlamıyorum ama biliyorsunuz bizim Türk tarihinde ya da Türkçe'de manda çok iyi bir kelime olarak algılanmaz bizde. Burada velayetle manda aynı manaya mı geliyor? Çok emin olamadım. Velayetinin krizinde de aramak gerekir. Walter Benjamin bunu 1945 tarihli Teknik Yeniden Üretilebilirlik Çağında Sanat Eseri başlık denemesinde tüm açıklığıyla anlatmıştı. Demokrasilerin krizi devlet adamının sergilenmesinin koşullarının krizi olarak anlaşılabilir. Burada dipnotu da okumak istiyorum. Burjuva demokrasisinin bugünkü bunalımı iktidardakilerin sergilenmesi açısından belirleyici olan koşulları da kapsamına almaktadır. İktidarların temsiline diyalektik bölünmeyi sokmayı kabul ettiğimiz andan itibaren halkların temsili de yeniden mümkün hale gelir. Burada da iktidarların da bir sunum olduğu, iktidarlıktan ziyade hani şöyle iktidar etmek, iktidar hükmetmek, yönetmek, irade başka bir şey ya da bir toplum üzerinde iradeden ziyade yönetici iktidar biraz o manada gelir. Bunun imajını vermek. Sıkıntı bu. Walter Benjamin'in aynı zamanda tarihçinin ve kuşkusuz sanatçının da görevini halkları temsil edilebilir kılma. Yani tarihin isimsizlerine, adlarına yaraşır saygın bir temsiliyet sağlama isteğiyle konumlandırmış olması da daha iyi anlaşılır. İsimsizlerin anısını onurlandırmak, tanınmış insanların ismini onurlandırmaktan şairler ve düşünürler yani burada üstü karalanmış pasaj var diyor. Şairler ve düşünürler kutlansalar da buna bir istisna oluşturmaz demiş. Daha zordur. Yani onurlandırmaktan daha zordur. Tarihin inşası isimsizlerin anısına adanmıştır. Yani çok romantik bir yerden geliyor. Bilemiyorum. Zaten modern felsefenin hani her ne kadar zihin açıcı taraflarını bulsam da klasik anlayıştan çok da aslında kabul edemediğim yerleri var. Yani tarih doğru, kişiler olur, sosyal tarih önemlidir, toplum tarihi önemlidir. Ben şeyde değilim yani klasik vakanüs hanedan tarihçiliği değilim ama kişiler mi değiştirir? Yani gerçekten bir düşünüyorum da hani değiştirseydi örnek veriyorum bir savaş analojisi yapalım. İki ordu karşı karşıya gelmiş. Bir tarafta çok iyi başında dirayetli bir komutanın olduğu, birliklerine hakim bir hiyerarşinin olduğu, yönetim sınıfının olduğu 20 bin kişilik bir ordu var. Karşısında da 100 bin kişi var. Normalde rakam olarak bakarsan 100 bin 20 bini ezmeli. Ama karşıdaki 100 binin başındaki komutanın ve komuta kademesinin, hiyerarşisinin çok liyakatsiz olduğunu, birbirinden bağımsız, iktidarı olmadığını düşünürsek, hani kimin kazandığı, tarihte böyle vakalar çoktur. Gerçekten sağlam irade, merkezi orduların başıbozuk toplama kalabalıklara galebe çaldığını tarihte birçok kere gördük. Aslında tarih biraz böyle. Gerçekten o tarih içinde sorumluluk alıp riske girip ona yön veren insanlar, hani bu tarih ilminde de felsefesinde tartışılan bir şey. Hani kişi mi yoksa tarih mi? Yani toplumları mi yapar? Hani toplumlar mı tarihi oluşturur yoksa kişiler toplumları dönüştürür ve tarihi mi oluşturur? Ben böyle arada hep salınıp gidip gelmişimdir. Hani emin olamıyorum ama genelde de bakınca sanki kişilerin toplumu dönüştürmesi ama dönüştürülmeye de hazır bir toplum varsa diyeyim. Öyle bir dipnot söyleyeyim. Sanki daha olası geliyor. Yoksa toplumlar kendi başına gerçekten hiçbir şey tarihte. Kapağı kaldırmak, heterotopyaları görünür kılmak. En iyi tarihçiler halkların baskılanmasının kapağını kaldırmaya, neymiş bu? Underdrückung'un kapağını kaldırmaya en etkili biçimde katkıda bulunanlardır. Bu kelimeyi bilmiyorum arkadaşlar. Michel Foucault ise bilindiği üzere sapmalar, sapkınlıklar tarihi ve bunların kurumsal tedavisinden yola çıkmıştır. Psikolojik sapkınlıklar ve akıl hastanesi, bedensel sapkınlıklar ve kriminal sapkınlıklar ve hapishane, cinsel ve hatta edebi sapkınlıklar. O da
eleştirel yani felsefi ve yapıcı ilke ile donanmış arşivci yani filolojik sorgulamaları uyarınca en sonunda böyle bir ezilenler geleneğinin tanınabileceği, bir araya getirilebileceği, örgütlenebileceği ve kendini savunabileceği belli bir yerler tespit etmiştir. Bu yerleri heterotopyalar diye adlandırır. Heterotopya buymuş. Bu adlandırmanın sebebi böyle yerlerin tamamen güvenceye alınmış bir özgürlüğün işlevsel mahfazalar olarak var olabilmeleri değildir. İşlevsel olarak hakiki doğası gereği kökten biçimde özgürleştirici bir şeyin varlığına inanmıyorum. Özgürlük bir pratiktir. Bu nedenle bazı zorlamaları değiştirmeyi, onları daha esnek hale getirmeyi, hatta kırmayı hedefleyen belli sayıda tasarı aslında her zaman var olabilir. Ama bu tasarıların hiçbiri yalnız doğası gereği insanların otomatik olarak özgür olmasını temin edemez. Yani ben biraz daha buradayım. Gerçekten insanlar doğrudan öyle kendiliğinden özgür falan olmaz. Bir çabadır, bir gerektir. İnsanların özgürlüğü, işlevi özgürlüğü temin etmek olan kurumlar ve yasalar tarafından güvence altına alınamaz. Çok katılamıyorum. Sanki gerçi bunu Foucault'dan alıntı yapıyor. Kaç yılı? 82 yılı. Artık gerçi 82'de çok uzak değil ama şu açıdan söyleyecektim. Hani kurumlar açısından alınamaz mı? Alınabilir. Yani bazen bazı tarihteki hikayeler işte Berlin'de hakimler var meselesi falan. Kurumsal sağlamlık bireylerin özgürlüğünü temin altına alabilir. Mesele şu, bireylerin o kurumlara destek vermesi, omuz vermesi. Güvence altına alamaz. Özgürlüğün fiilen yaşandığı bir yer bulunsaydı ki belki böyle bir yer vardır, bunun eşyanın doğası sayesinde değil, bir kez daha özgürlüğün eyleme dökülmesi sayesinde olduğu keşfedilirdi. Doğru, özgürlük dediğin şey eylemle alakalı bir şeydir. Tanımı gereği özgürlük makineleri yoktur. Yalnızca karşılıklı ilişkiler ve bu ilişkiler arasında sürekli uyuşmazlıklar ve gecikmeler vardır. Heterotopyalar bu olası uyumsuzluk ve gecikmelerin mekanını tanımlar. Buralarda kapak kıpırdanır, biraz kayar ve bu boşluktan özgürlüğün yakıcı buharının geçmesine müsaade eder. Ütopyalar kusursuzca ama gerçek dışı biçimde işler. Foucault başka bir yerde teselli edici diye de ekler. Oysa heterotopyaların işleyişi gayet gerçekçidir ama sallantılı, derme çatma, sarsak, kusurlu ve asla tamamlanamayacak bir işleyiş pahasına. Heterotopyalar der Foucault, yaşadığımız mekana dair hem mitik hem de gerçek bir tartışmayı seferber ederler. Bunların birçok mekanı kendi içlerinde bağdaşmaz olan birçok mevkiyi tek bir gerçek yerde yan yana koyma gücü vardır. Hatta pek çok farklı zamansallığı da heterokroni ki bu anlamda arşivler, müzeler ve kütüphaneler Foucault'un gözünde kendi kurumsal kaplamaları altında gizlenmiş heterotopyalardır. Heterotopyaları biraz daha anlattığını düşünüyorum. Ama katılıp katılmama konusunda açıkçası şeyim biraz. Hani ütopyalar doğru çok fazla gerçek dışıdır da heterotopyalarda ne kadar gerçektir ondan emin olamıyorum. Hani ama şey kısmına katılıyorum. Yani gerçekten özgürlük dediğin şey sana zaten hukuk tarihinde de negatif ve pozitif özgürlükler vardı ya arkadaşlar. O kimdi adını unuttum bu. Bizim haklar konusunda 3 tasnif yapanlar. Birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak haklar ya da negatif, pozitif, siyasi haklardı galiba. Negatif haklar, pozitif haklar, siyasi haklar. Hukukçular bilir. Negatif haklar sizin sadece ortalıkta işte devletin ya da başkasının müdahil olmadığında otomatikman hayata geçen haklardır. İşte yaşama hakkı, yaşama hakkı böyle bir haktır mesela. Sana kimse dokunmazsa yaşama hakkın otomatikman tecelli eder. Ama mesela bir de senin bazı hakları kullanabilmen için devletin ya da o kurumsal yapının sana destek olması gerekir. Bunlar pozitif haklardır. Pozitif haklar nedir? İşte senin eğitim alman için okul yapılması gerekir. Senin sağlık hizmeti alman için hastane yapılması gerekir. Yani senin bireyin sadece dışarıdan bir insanların bulaşmadığında otomatikman tecelli eden bir halktan ziyade dışarıdan destekle kullanabildiğin haklardır. Pozitif haklar. Şimdi buradan olaya bakacak olursak doğru. Burada özgürlük gerçekten destek gerektiren bir şey. Hani yaşayabilmen gerekiyor. Yani bunları yazmanın bir ifadesi yok. Anlamı yok.
Tarih yalnızca bir dizi insani eylem üzerinden değil, aynı zamanda halkların hissettiği coşkuların ve tutkuların bütün bir takım yıldızı üzerinden de anlatılır. Sonra bedenlerin duygulanımsal olarak dünyada olduğunu söylemek, Arvin Strauss, Jean-Paul Sartre ya da Maurice Merleau-Ponty'de örneklik biçiminde bulduğumuz duyulur olanın fenomenolojisi tarafından aydınlatılmış bir felsefi konumu benimsemektir. Bu tarihi bütün bir müteessir olmuş bedenlerin duygulanımsal bedenlerin antropolojisini açmaktır. Yani şimdi ben bunu nasıl çevireyim? Neyse bu diyor tarihi bütün bir müteessir olmuş bedenlerin duygulanımsal bedenlerin antropolojisine açmaktır. Yaşanmış coşkunun, insan topluluğunun bir araya gelip böyle neşvü neva bulup yükselen bir coşkunun antropolojisini açmaktır. Antropolojisini yapmaktır. Yani kodlarını çözmektir diyor. Tarih yalnızca insani eylem değil, toplumsal halk eylemidir diyor. Ama bu da çok az işte. Tarihte halk eylemi dediğimiz şey çok yeni bir tabir. Fransız ihtilaline falan önce halk yok yani. Ondan önce hep ister solcu bir yerden yaklaş, sömürülenler de, burjuvalar, proleterler de, ister sağcı bir yerden yaklaş, hükümdarlar, işte isyankarlar da fark etmiyor. Yani sonuç olarak belli güç odaklarının arasında geçiyordu bu durum. Yani klasik dönemde herhangi bir halk kitlesinin iktidarla, yönetimle çok fazla bir alakası yoktu. Sadece doğuda değil, batıda da yoktu. Hani batı biraz daha bunu kavga dövüş, bireysel haklarla falan aldı. Çünkü ne kadar kötü olursa oradan çıkar. Hani şöyle, doğuda daha mutedil, insan onuruna yakışır bir otokrasi varken, monarşi varken batıda çok insanlık ayıbı bir durum vardı. Haliyle oradaki zulüm arşa çıktığı için kendi içinde insan hakları oradan çıktı. Bu insan haklarının Avrupa'dan çıkması bizimkilerin yanlış anladığı bir durum var. Oranın çok medeni olduğunu göstermiyor. Oranın aşırı medeniyetsizliğe verdiği reaksiyon olarak ve bu tarz kavgaların orada daha çok olduğunu gösteriyor. Yani bizim burada çıkmamasının sebebi her türlü isyan insan ihtiyacından çıkar. Bu haklar, demin dediğimiz haklar da aslında şeydir. İnsanların ihtiyaçlarından çıkar. Yani hak demek şey, sen bir şey yapmak istiyorsun, yapamıyorsun ve vicdanın yaralanıyor. Hani böyle bir durumda insanlar isyan eder. Ama şöyle bir simülasyon yapalım, bir hayal kuralım. Bir toplum var. Zaten temel yaşam hakları var, mülk hakkı var, yolculuk seyahat hakkı var. Devlet, hükümdar elinden geldiğince işte devletin imkanlarını halka veriyor. Yani halkın özgürlük kullanmak adına toplumsal hayatta, pratikte bir eksiği yok. Böyle bir durumda çoğu zaman bizim özellikle doğu toplumlarında iktidara dikey olarak bulaşılmamasının sebebi de bu. Çünkü halk iktidar savaşlarından aslında uzak kalarak kendi stabilitesini, kendi istikrarını sağlamış doğu toplumlarında. Bu sayede de aynı coğrafyada, aynı ırktan, hanedan isimleri değişse de devlet yapısı sürekli aynı kalmış. Yani Selçuklular gitmiş, Osmanoğlu gelmiş. 1000 yıllık toprak ama oradaki halk sadece yöneticiler arasındaki kavgaya bulaşmıyor. Kim iktidar sahibi ise, kim gerçekten güvenlik sağlıyorsa, kimin tebaası ise ona vergi veriyor ve belli yükümlülükleri sağlıyor. Hani böyle bir durumda da halkın zaten çok bir iktidarda yürüyeyim, haklarımı kullanayım şey yok ki, ihtiyacı yok ki. Çünkü ihtiyacı yok, zulüm yok. Zulümün olmadığı yerde de bu tarz şeylerin çıkmaması, hani başa dönecek olursak Avrupa'da çıkması olmasının sebebi orada çok fazla zulüm vardı. Aslında Batı o yüzden daha kötüydü. Bence hala da öyle de. Çünkü bazı şeyler genetiğe işliyor. Öyle kolay kolay kurtulamazsın. Bu yöntem tercihi maddi ayrıntılara gösterilen ihtimamın, belgelere riayet etmenin ve onların eş anlı montajlarının karakterize ettiği bir edebi konumu işin içine sokar. Bu amaçla Rancière, Marx'ın tam tamına çağdaşı olan Gustav Flaubert'in mikrolojilerinden, bu ne demekmiş arkadaşlar? Küçük ayrıntılara gösterilen aşırı dikkat ve bu dikkatle nadir görülen konular üzerine yazılan incelemeler. Yani Flaubert'in mikrolojilerinden, Emile Zola'nın ya da Michet'in metinlerinden, Jean-Marie Rilke'nin Paris yazılarına kadar 19. yüzyıl Fransız gerçekçiliğinin kaynaklarına başvurur. Rancière bunların hepsine başvuruyormuş. Sırf bu şeyi, gerçekliği anlamak için, mikro gerçekliği. Politik ile estetik arasındaki ilişkileri Jacques Rancière'nin yaptığı gibi duyulur olanın paylaşımı. Bunun da videosunu çektim arkadaşlar. Bu mu önce gelir yoksa kanalın yönetmeni buradaki kitabı mı önce paylaşır bilmiyorum ama bu da kanalda incelendi, yani bakabilirsiniz.
Rancière'nin yaptığı gibi duyulur olanın paylaşımı açısından düşünmek aslında pek çok estetin bütün çalıştırmalardan ve olumsuzluklardan azade görmek istediği bu duyulur olanın alanı içinde ortaya konan diyalektik işleyişi keşfetmek değil midir? Rancière'nin politika ile polis arasındaki ayrım üzerine yazdığı şu satırların hatırlattığı gibi demiş ve Rancière'nin alıntısını okuyoruz. Dağılın, görülecek bir şey yok. Polis yolda seyredecek bir şey olmadığını, yola devam etmekten başka yapacak bir şey olmadığını söyler. Dolaşım alanının yani trafiğin aktığı alanın sadece dolaşım alanı olduğunu söyler. Politika dolaşım alanını bir öznenin yani halk, emekçiler, vatandaşlar tezahür ettiği mekana dönüştürmekten ibarettir. Mekanı orada yapılacak olanın, orada görülecek olanın, orada adlandırılacak olanın figürlerine yeniden oluşturmaktır. Politika duyulur olanın paylaşımı üzerine kurulmuş ihtilaftır. Politikanın özü uyuşmazlıktır. Uyuşmazlık menfaatlerin ve kanıların karşı karşıya gelmesi değildir. O duyulur olanın kendisiyle arasına giren mesafesinin dışa vurumudur. Politik dışa vurum daha önce görülmesi için sebebi olmayan şeyleri gösterir. Bir dünyayı başka bir dünyanın içine yerleştirir. Yani Türkçesi arkadaşlar politik olan diyor paylaşımdır diyor. Hani aslında senin daha önce hep oradaydı. Politik olan diyor hani şurada dediği özellikle uyuşmazlık, menfaat, kanunların karşı karşıya gelmesi değildir diyor ya politik olan. Politik olan bunların karşı karşıya gelmesi değil aslında. Politik olan aslında hep var olan bir şeyin görünür olması, yüzeye çıkması. Hani insan hakları mesela insan hakları evrensel bildirgesinden önce yok muydu? Bir insanın bundan 1000 yıl önce köle olması, ezilmesi, sömürülmesi, mal gibi alınıp satılması insani miydi? Yani anlatabiliyor muyum? Aslında orada o vardı. Sadece artık görünür hale geldi, duyulur hale geldi. Ve bunun yapıldığında aslında o toplumun içinde, o şurada dedi de o politik dışa vurumun daha önce görülmesi için sebebi olmayan, daha önce görülmesine sebebi yok çünkü kölelik eskiden beri öyle gelmiş ve görülmesi için çevrede bir sebep yok. Olmayan şeyleri gösterir. Bir dünyayı başka bir dünyanın içine yerleştirir. Yani bu dünyanın içinde kölelerin olduğu, insanların sömürüldüğü bir dünyanın içine böyle olmaması gerektiğinin, böyle olmazsa da olabileceğinin sokulması. Bir dünyanın içine bir başka bir dünyanın sokulmasıdır. Politika aslında böyle bir şeydir diyor. Bunu diyor. Ben katılıyor muyum? Hani bu izah yaptıktan sonra hani biraz muallaktayım. Yani zaten Dide Hüberman beni okuduğum bu peş peşe kitaplarında da aynı şey oldu. Biraz muallakta bıraktı. Duyusal bir olay topluma kendi tarihi içinde yani oluşunun diyalektiği içinde tesir ettiğinde olup biten şeydir. O zaman duygulanımsal olan ile fiili olan orada el birliğiyle kendilerini açarlar. Yaklaşmak, belgelemek, duyulur kılmak. Jacques Rancière'nin murad ettiği gibi politikaya duyulur olanın paylaşımı üzerinden kurulan bir ihtilafın yarattığı pek çok fırsat vasıtasıyla yaklaşmak sonunda politikayı estetikleştirmek değil midir? Halbuki bu Walter Benjamin'in gözünde en beter şeydir. Çünkü kendi dönemindeki faşist rejimlerin tantanayla yaptığı şey budur. Her halükarda yazarının zaman zaman eleştirilmesine sebep olan bir şey değil midir bu? Bu sorunun yanıtı basittir. Çünkü estetiğin kendisi bir çatışmalar alanını, diğer pek çok kelimeyi kesen bir bölünmeyi belirtir. Burada uzunca bir böyle sanat alıntıları var ama konuyu siyaset felsefesinden çıkardığı için çekmemişim hiçbir yeri. Ama şurada çok güzel bir fotoğraf ve yorum var. Her yerde işsizliğin, açlığın ve de ölümün kol gezdiği bu sefalet görüntülerinde elbette kimse gözyaşı dökmüyor. Bir kadın ağlamamak için sanki alt dudağını ısırıyor. Oynamaya mecali olmayan yere çömelmiş yabani bir çocuk boşluğa bakıyor. Peki bu fotoğrafa iyice bakınca annesinin kucağındaki diğer bebek ağlamıyor mu? Ağlamıyor mu? Bu yüzden görüntülerde hem olası tüm terk edilmişlik duyguları hem de fotoğrafçı ile kurulan bağda varlığını devam ettiren tam bir saygınlık var. Fotoğrafı yorumluyor. Zaten başka kitaplarında da onu çok yapıyor. Onu da anlatacağım arkadaşlar. Arz edeceğim size. Öyleyse böyle bir bağlam içinde duyarlı kılma jesti ne anlam ifade etmektedir? Bu Platonculuğun ya da çağdaş ussalcılığın dar versiyonlarının hoşuna gitsin ya da gitmesin. Anlaşılmaz kılmak demek değildir.
Yani anlaşılmaz kılıyorsun ama çok karmaşıksın. Seni okurken çok zorlandım. Walter Benjamin'in tarihin okunabilirliliği yaklaşımını, diyalektik fikir ya da hatta diyalektiğin fikri kavramları üzerine değil de diyalektik imge kavramı etrafında inşa etmesinin sebebi tarihsel ve antropolojik anlaşılırlığın, imgelerin, görünüşlerin, belirişlerin, jestlerin, bakışların, duyulur olaylar diye adlandırılabilecek her şeyin bir diyalektiği olmaksızın mümkün olmamasıdır. Bu olayların taşıdığı dokunulabilirlik gücüne gelince bu gücün etkili olmasının sebebi imgelerin sadece şeylerin veçelerini ya da olgusal durumları değil. Aynı zamanda her şey anıların, arzuların, çatışmaların diyalektik serpilmesinde bölündüğünde bunun nerede aşırıya kaçtığını, nerede aksadığını tespit etmek için pek yerinde söylendiği gibi onların duyulur hassas noktalarını erişilir kılma, aralama konusundaki etkililiğine dahil olmasıdır. O halde duyulur, duyarlı kılmak aynı zamanda çoğu kez resmi gözlemcilerin haberi olmadan tüm tarih boyunca işleyen bu semptom diyalektiğini erişimi kılmaktır. Öyle ki duyulur kılmak, kesin olarak konuşmak gerekirse, halkların kendi güçsüzlüklerini ilan ederek hem kendilerinde eksik olanı hem de arzuladıkları şeyleri öne sürmelerine vesile olan faydaları, yerleri ve anları duyulur kılmak anlamına gelecektir. Böylece tıpkı James Agnee'nin edebi olmalarına rağmen öylesine poetik tasvirleri gibi Walker Evans'ın kuru olsalar da öylesine dokunaklı imgeleri de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan tarihsel ve politik bir durumla boğuşan bu halkların duyulur kılınması ve iktidarsızlık beyanı olarak tezahür ederler. O halde duyarlı kılmak, duyular yoluyla erişilebilir kılmak, hatta duyularımızın aynı anlayışlarımız gibi her zaman anlamlı olarak algılayamadığı şeyleri, yani ancak duyudaki fay, belirti ya da semptom olarak beliren bir şeyi erişilir kılmak olacaktır. Ama üçüncü bir anlamda duyulur kılmak aynı zamanda bizzat bizim bu gedikleri ya da belirtiler karşısında halkların yaşamında o zamana kadar gözümüzden kaçan, oysa doğrudan bize bakan bir şeye, tarihte bir şeye birden duyarlı hale gelmemiz demektir. Yani biraz popülist aslında, hani günümüzün o mikro milliyetçiliğine de çok yakın bir şeyi var Dide Hüberman'ın. Burada bir dipnot var arkadaşlar, M bloktan, onu okuyalım. Halkın mevcudiyeti mi? Bu gönül alıcı kelimeye başvurmakta zaten bir suistimal vardı. Daha doğrusu bu kelimeye özel siyasi kararlara hazır toplumsal güçler toplamı olarak değil, herhangi bir iktidarı üstlenmeyi içgüdüsel reddedişiyle, vekalet vereceği bir iktidarla karıştırılma karşısında duyduğu mutlak kuşkuyla, dolayısıyla kendi iktidarsızlık ilanı içerisinde anlamak gerekiyordu. Özeti, halklar, genel olarak halklar iktidar istemez. O sorumluluğu istemez. Çünkü yetkili de olsan insan yönetmek, insanlar üzerinde iktidar kurmak, hani kelimeyi doğru seçmek istiyorum. Kirli bir şey diyeceğim de kötü manasında değil. Hani böyle bir alın teri gibi düşünün. Hani bir işçinin kiri pası gibi düşünün arkadaşlar. Bir emekçinin elindeki kir gibi düşünün. Yani iktidar aslında öyle bir şeydir. İnsanlara bir şeyi dikte etmek, insanları yönetmek. Hani bakma, herkes böyle gücü mücü seviyor. Onun bir bağımlılığı var. O koltuk sevdası var. Ben de farkındayım ama size başka bir şey söylüyorum. Yani insanları üzerinde tahakküm kurmak, onları yönetmek, idare etmek, o kirli bir şey, nasırlı bir şey, pis bir şey. Anladınız mı? İnsanın ruhuna dokunan bir şey. Çünkü ontolojik olarak, fıtrat olarak sen başka bir insanla bütün o şeyleri geçin arkadaşlar. Makam, mevki, diş. O da bir ananın babanın çocuğu, sen de bir ananın babanın çocuğusun. Çok büyük ihtimal onun da IQ'su senden düşük hatta mesela. Hani eğitim seviyesi düşük falan filan. Ama belli tarihsel koşullar, belli mecralar o insanı bir yere getirmiş. Haliyle sen o şeyle bakma ona, o yönetici şeyle bakma. Tamamen sokakta gördüğün, dengin gördüğün bir insan olarak bak. Şimdi başka bir kitaptaydı galiba. Jack Sansi'nin gene kanalda incelemesini yaptığım bir kitabında. İnsanların diyor birbirini hani yönetmesi, iktidar olmak aslında sıkıntılı bir durum. Çünkü ontolojik olarak, yani varoluşsal bir durum olarak sen onun dengisin. İki denk arasındaki bir hiyerarşi kurulması kolay bir şey değil. Bu hiyerarşiye o yüzden çok fazla insan e, şey yapmıyor, tevessül etmiyor, niyetlenmiyor. Alanlar
kötü örneği olabilir, iyi örneği olabilir. Onu konuşmuyorum, tartışmıyorum ama genelde yönetmek hoş bir şey değildir. İnsanın ruhunu kirletir, ruhunu bozar. Çünkü fıtratına, ruhuna aykırı bir şey yapıyorsundur. Haliyle genelde belki de toparlayacak olursak genel insan kitleleri bu yüzden aslında yönetmek istemez. Sadece yönetilmesi için, işlerin yolunda gitmesi için birilerine vekalet etmek ister. Aslında biz her ne kadar demokrasi, kendi iradesi falan filan deyip böyle biraz olayı sterilize edip biraz böyle kristalize edip yükseltsek de bir değer atfetsek de tarihte niye sadece son dönemde oldu bu, daha önce olmadı? Çünkü son dönemde artık zulüm ve sömürü düzeni insanların kabul edemeyeceği bir seviyeye gelmişti. Hani belli bir klasik dönemdeki kadar gitseydi üretim ilişkileri, yani feodal beyle köylünün çocuğu aynı veba salgınında kurtulup ölseydi ya da bunlar aşağı yukarı aynı mahallelerde, aynı sokaklarda yürüseydi, her ne kadar o şatoda yaşasa da, Batı için konuşuyorum, bizde o kadar bile değil. Hani aynı çevrede yaşıyor ya, aynı havayı soluyor ya, şimdi öyle değil ama farklar, yaşam standartları, imkanlar o kadar açıldı ki son dönemde, işte 200-300 yıllık dönemde artık insanlar isyan etti. Ama isyanları neye sebep oldu? O gücü eline alınca çok bocaladılar. Devrimler kendi evlatlarını yer derken ve devrimi yapanlar arasındaki o kaos düzeninin oluşmasının sebebi aslında biraz da o bocalama gibi geliyor bana. Çünkü hiç yönetmeyi bilmeyen, yönetmek istemeyen, fıtratına aykırı bir düzen kuran, yani iktidarı eline alan bir insan güruhu, bir topluluk, bir halk ne yapacağını bilemiyor. Bilmem anlatabilmişimdir. Biraz uzunca konuştum ama burada da anlattığı işte duyulur kılmak, bunca zamandır ezilen insanların siyasete yön vermesi, öne çıkması falan. Halklar tabirine katılmıyorum. Ben daha milliyetçi bir insan olarak ulusa inanıyorum. Mikro milliyetçilikler, mikro halkçılıklar çok şey değil. Ama George de Huberman'ı da biraz böyle peş peşe okuduğum, dediğim gibi böyle kafa açan yerleri, beğendiğim yerleri olsa da genel itibariyle beğenmiş bile olsam çok fazla eleştirdiğim, katılmadığım yeri de var. Biraz da dediğim gibi bu yeni tarz Z kuşağı diyorlar ya, Z kuşağı filozoflara benzettim. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, belki alıntıyı yanlış yorumladığımı düşündüğünüz bir yer varsa şey yapmanızı, destek vermenizi, katılmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Abone olursanız iyi olur. Kanalın genelini incelemenizi tavsiye ederim. Sosyal bilimlerin her alanında kitap incelemesi vardır. Dijital bir kütüphanedir burası. Beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarla da paylaşırsanız mutlu olurum. Herkese kolay gelsin.